Selam arkadaşlar. Bugün Şile'de Punta Arenas şehrindeyim. Burası ufak bir kasaba. Yine bayağı ufak. Yalnız şu standartlara bakar mısınız? Her evin önünde çöp kutusu, müstakil evler, her evin önünde ziller, posta kutuları, her yerde böyle yaya geçitleri, okul, çocuk böyle şey. Yani insanlar öyle şartlarda yaşıyorlar ki yani Şile'de olsun, Arjantin'de olsun. Yani insan kıskanıyor ya. Kendi ülkemizde neden insanlarımız böyle değil? Haksız mıyım? Haksız mıyım? Söyleyin bana. Bu insanlar burada ağlıyor. Bu standartlar bile bunlara düşük geliyor. Şunu ne biliyor musunuz ya? Hele Arjantin'de var ya o kadar şımarmışlar ki. Diyor ki işte biz her gün restoranda yemiyoruz, her gün kahve içemiyoruz. Öyle şey olur mu? Her gün et yemiyoruz. Aa, yani düzeye bakar mısınız? Seviyeye bakın ya. Sen Avrupalı mısın kardeşim? Gerçekten o standartlarda yaşıyorlar ya. Bak küçücük kasabada bile böyle. Tabii ki fakir yerleri var ama birçok insan da dolduruyor yani restoranları, kafeleri. Bizim ülkede diyorlar ya işte %10'u Hollandalı ülkenin hani dolduruyorlar restoran kafeleri, sürekli gençler sürekli kafelerde falan. Onlar şeyinden, mallığından hani adam 1 gram altın almıyor, gidiyor orada 100 lira kahve içiyor her gün. Ayda 3.000 lira kahveye harcıyor. Onların o kendi mallığı, onlara siz karıştırmayın. Ama yani çok enteresan şu Allah aşkına sokaklara bakın. Bak bak. Görüyor musunuz bak? Nizam, düzen, trafik kurallarını görmeniz lazım. Böyle sokaklar sessiz genelde, huzurlu. Öyle şey, korna sesi falan hiç duymazsınız zaten. İnsanlar bağırışmıyor, çağrışmıyor. Bir önceki videoda da eğer paylaştıysam tabii Rio Grande'de de böyleydi. Yani kimsecikler yok sokaklarda. Hava rüzgarlı ama burası Allah'tan iyi rüzgarlı falan değil. Ve insanlar yani hiç birbirine bulaşan yok, şey yapan yok. Yani zaten yurt dışına çıktığımda en çok hoşuma giden şeylerden biri bu arkadaşlar. İnsanlar, yani kültürü, insanlar nasıl diyeyim, özgürlük yani birbirini şey yapmıyor, birbirini kesmiyor, birbirini yargılamıyor yani. Kimse kimseye burada bakmıyor bu ne yapıyor diye. Hani Çin'de biraz daha var tabii, hani kızlara biraz daha bakıyorlar. Biraz burada şeylik, bazı barlarda, kulüplerde orospuluk falan var. O yüzden bir tık daha farklı Arjantin'e göre. Yani Arjantin her yeri farklı değildir. Ya aynı değildir tabii. Benim gördüğüm yerlere, Patagonya ve Buenos Aires'e, başkente göre. Bu Patagonya, Çile tarafında biraz daha karı kız işleri biraz böyle. Ama yine de sokaklarda böyle şey yok yani. Kimse kimseye şey yapmıyor. Hele Buenos Aires'te ya da Avustralya'da görmeniz lazım. Var ya, emolar geziniyor. Benim takıyorlar da kuyruk gibi böyle hayvan kuyruğuyla falan gezenler var. Yani içen, sıçan, sokaklarda yatan. Yani özgürlük böyle bir şey. Ben içen, sıçan sokaklarda yatın demiyorum. Ne bileyim bina kiralarına şeyin demiyorum. Tamamen algıdan bahsediyorum. Bizde olmayan şeyden bahsediyorum. O kadar değerli bir şey ki bu. Yani sözde biz özgürlüğümüze düşkün bir milletiz ama gerçekten dünyada en az özgür olan ülkelerden biriyiz. En az özgür insanlardan, halklardan diyeyim. Özür dilerim, ülke demeyeyim. En az özgür halklardan biriyiz, size öyle söyleyeyim. Bugüne kadar bir sürü ülke gezdim. Yani 20 yıl oldu, kaç oldu, 30 oldu bilmiyorum. Gerçekten. Bak Avrupa'yı gezmedim bile bak. Avrupa'yı gezmedim. Afrikalar olsun, Asyalar olsun, Güney Amerika olsun, Balkan'ı, Ukrayna'sı, Gürcistan'ı bilmem nesi olsun, Meksika'sı olsun. Gerçekten bizim halkımız bu gezdiğim yerler arasında en köle olan, en az özgür olan, en hasta olan halk bizimki. Maalesef çok üzülüyorum buna. Ama maalesef, maalesef, maalesef. Bunu değiştirmemiz lazım. Videonun sonuna geldik. Bakın bakın. Binalara bakın. Bak bak bak. Maksimum bunu görürsünüz bak. Maksimum 4 kat görürsünüz. Her yer müstakil. Şu bakın bakın bak. Herkesin kendi bahçesi var. Arkadaşlar bak. Şuna bir bakın ya. Bak. Arabaların sesini duymuyorsunuz ya. Son model arabalar var insanların altında. Herkesin altında 2013-2014 model araba şey. 2023 model, 2022 model. Hani belki 2015 falan denk gelir, 2016 falan denk gelir de zor. Evsiz yok mu? Var, tabii ki var. Ama yani şu şeye bakın, standartlara bakın ya. Ulan Çile'den, Arjantin'den bahsediyorsunuz. Lan dünya 200 yıl önce buralar köleydi lan, koloniydi buralar. Anlatabiliyor muyum? Yani istedik mi yapılıyor arkadaşlar, istedin mi? Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Toprakları da çok güzel ama aha bak şu kafa var ya, şu kafa. Şu kafa her şeyi mahvediyor. Kendimize öyle bir liderler seçiyoruz ki, öyle bir efendime söyleyeyim, öyle bir mantalite var ki yani kültürle dini ve yanlış yorumlanan dini o kadar karıştırıyorsunuz ki, maalesef karıştırıyorsunuz ve böyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Yani her şeyimiz olacakken hiçbir şeyimiz yok.
Özün, yani lafın kısacası özü bu maalesef. Yani 200 yıl önce götü boklu kölelerin yaşadığı ülkelere bakınca ben üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum ya. Yazık, günah ya. İstediğim yapılıyor, istediğim yapılıyor. İstediğim yapılıyor. Arjantin'in başka bir adam geçti, Milei diye. Bak, Arjantin Venezuela'dan sonra en büyük enflasyon ülkeydi yıllardır. Geldi daha bak 6 ayda enflasyonu %10'un altına düşürdü. Bak %100 enflasyonlardan %10'a düşürdü. Şu an hatta %2 civarı. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani tepedekiler de önemli. Seçtiğiniz adamlar da önemli. Halkın kendi, işçinin kendi haklarını savunup savunmaması önemli. Anlatabiliyor muyum? Çok şey değiştirmemiz lazım. Bir sürü reformlar, yürüyüşler, ihtilaller. Bu Avrupalılar medeniyetini buraya da yansıtmış. Yani Güney Amerikalılar doğru yerden örnek almış. Anlatabiliyor muyum? Yanlış şeyler örnek almamış batılaşıyorum diye. Doğru şeyler örnek almış. Bunu demeye çalışıyorum. İnsan hayatına saygı var burada. İnsanların birbirine saygısı var. Mesafe var. Her şey var. İşte videonun sonuna geldik. İçim dolmuştu böyle bir. 5 dakikada attım, güzel oldu. Siz oturun düşünün. Yani zaten bu videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten düşünen kitledensinizdir en azından. Etrafımızı değiştiremeyeceğimizin farkına vardıysanız artık bir an evvel kendinizi değiştirmeye, kendi beyninizi, kendi düşüncenizi değiştirmeye başlarsanız sevinirim. Başlayabilirsiniz. Çok sevinirim. Sizin adınıza çok sevinirim. Ben başladım. Hızlı mı değil, istediğim kadar, ihtiyacım olduğu kadar mı değil. Ama en azından başladım ve devam ettiriyorum. Yani bu Afgan kafasından kurtulun lütfen. Lütfen, kimseye yararı yok çünkü bunun. Ne kendinize, ne ailenize, ne etrafınıza, ne ülkenize, ne dünyaya hiçbir şey faydası yok bu Afgan kafasının. Yani biz Afganların tamamen beyaz tenlisiyiz. Kafayı yar aç, beyin aynı beyin. Tamam mı? Bunu önce kabul edin ve bilin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Böyle kızgınmışım gibi söylüyor olabilirim ama sadece nefes nefeseyim. Yürürken, konuşunca böyle nefes nefese kalıyorum. Bir de doldum tabii, yani kızgın değilim. Tamam, hadi görüşürüz. Bak şuraya da göstereyim. Bak. Bak, ana caddenin biri böyle bak. Karşıda ne var? Öyle binalar. Boş ver, önemli değil. Bak. Ağaçları görüyor musun? Burası Patagonya bak. Antarktika'ya 300-400 kilometredeyiz. Bak. Kışın, şu an yazın ve hava soğuk. Kışın burada kuş uçmuyor, insan yürümüyor. Bakın ağaçlar nasıl yaşıyor burada. Bak. Ağaçlar nasıl yaşıyor? Bak, istediğim yapılıyor abi. Bak. Yolun bu tarafına bak. Yapılıyor mu? Yapılıyor bak. Arabaları park edecek yer de var, müstakil evler de var. Efendime söyleyeyim. Ağaçlar da var. Ne kadar güzel, baksanıza. Çok güzel. Bak. Oo. Havası da çok güzel. Valla. Ve burası en küçük kasabalardan biri. Öyle düşünün. Her yeri, her sokak gösterecek halim yok. Hepsi birbirine benziyor zaten. Cetvelli çizmişler işte böyle. Düzenli Barcelona gibi çizmişler. Ha, bura neymiş la? Kiliseymiş sanırım. Dur bakayım, şunu da göstereyim size. Onu da göstereyim, bunu da göstereyim derken. Neyse, buraları keseriz zaten. Evet. Aynen öyle, bak neymiş? Donacion, San bilmem ne. Kilise işte. Gel bakalım, size mezarlığı göstereyim. Hah, bak. Gel. Mezarlık dedim ben. Mezarlık değil ya, doğru, mezarlık. Bak. Görüyor musun mezarlıkları? O evlere bak. Vay be. Ulan bu kadar masraf yapılır mı lan böyle ölmüş kişi için? Bak. Arkadaşlar bak, şu banyoya bakın. Mezarlıklarda bile çalışanlar var, şeyler var. Yani her şeyi ciddiye alıyorlar. Ama şeyi değil. Ruhsal sağlıklarını değil, hayatı değil. Yani işlerini ciddi yapıyorlar ve gülümsüyorlar. Yani bizdeki en büyük eksikliklerden biri de bu. Stres, gülümsememek. Ne bileyim, yaptığın her şeyi oyun gibi yapıyor olmanız lazım. Yani biz böyle stres, işte ona kız, buna kız, onu ez, bunu ez. Hiçbir şeye faydamız yok. Tamamen her şeye zararımız var. Hem kendimize, hem birlikte çalıştıklarımıza, hem etrafımızdakilere, hem ailemizlere. Hepsine zararımız var. Böyle yapmayın lütfen. Buradaki insanların hepsi, bak Güney Amerika'nın neredeyse hepsi için söyleyeyim size. Hepsi güler yüzlü. Şaka yerinde şaka yapıyor. Ne bileyim, böyle dal taşak muhabbet, enseye parmak, bilmem neye şaplak. İşte küfür pek duymadım da küfür de var. Ondan sonra işte bir sürü muhabbetler. İşte uyuşturucular konuşuyorlar, bilmem neler yapıyorlar. Her şey var ama insanlar sağlam, anlatabiliyor muyum? Yani gülüyorlar, oynuyorlar, hepsi de işlerini düzgün yapıyorlar valla. Biz
Gülmüyoruz, oynamıyoruz. Hepimiz işimizi mi düzgün yapıyoruz? Bir tane işimiz düzgün mü lan ülkede? Ha? Allah aşkına bak, bir tane işimizi düzgün yapabiliyoruz mu? Neden? Çünkü biz tam tersinden anlıyoruz işi. Stres en büyük, ne diyorlar şimdi, doktorların ağzına düştü ya, herkes stres diye. En büyük düşmanlarımızdan biri. Siz niye birbirinizi stres sokuyorsunuz abi? Ama neyse, ben size söyledim. Siz anlamışsınızdır. Kendinizi bir an evvel oradan çekip çıkarın, kurtarın yani. Çünkü etrafını düzeltemiyorsun. Düzeltemiyorsun yani. Yani aileni bile düzeltemiyorsun. En yakındaki insanı bile düzeltemiyorsun. Düzeltmek demeyeyim de değiştiremiyorsun. Zaten değiştirmemen lazım. Herkesin kendi yolculuğu falan filan. Şimdi yoga muhabbetlerine girmeyelim. Mezarlık. Görüşürüz. Videonun sonuna geldik. Booty in the nap, 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 nap. Booty in the nap, nap.